Herkese yepyeni bir videodan merhaba arkadaşlar. Bugün sıcak ve soğuk karmaşasının arasında böyle kısa kollu bir şey giydim ama bere taktım, bayağı sıcakmış. Evet, sıcağın ortasında şu bereden kurtulduktan sonra şimdi size anlatmaya başlayacağım. Şimdi arkadaşlar, bana aslında en çok sorulan sorulardan biri olan Kanada'ya nasıl geldin sorusunun cevabını vereceğim bu videoda. Yani bu aslında çok kısa bir süreç olmadı benim için, uzun bir süreçti. İlk olarak benim yurt dışı maceram dil okuluyla başladı. Birçok kişi beni hala dil okulunda sanıyor ama dil okulu eğitimimi bitirdim. Yani bir buçuk iki sene önce dil okulundan mezun oldum. 6 aylık bir dil eğitimi sürecim oldu. İlk başta böyle bir yurt dışı istiyordum her zaman ama nasıl giderim, ne yaparım diye böyle kafamda işte düşünceler vardı. Kafamda hep böyle düşünceler vardı. Acaba nasıl gitsem vesaire. Ve dil konusunda açıkçası kendime çok güvenmiyordum ve dilim de çok iyi değildi açıkçası. A2 seviyesinde falan not almıştım. O da öyle bir şeydi yani, çok da yüksek bir seviyede değildi. O yüzden ilk yoluma dil okuluyla başlamak istedim. İşte üniversitemin son birkaç ayıydı artık. Ben de biraz böyle yurt dışı ajansları, yurt dışı eğitim danışmanlıkları araştırmaya başladım ve bir tane güvenilir, böyle köklü bir eğitim danışmanlığı buldum. Sonra onlarla görüşmeye başladım. Süreç nasıl olur, vize süreci, işte parasıdır, o sudur, bu sudur, her şeyini konuştuğum bir bayağı uzun bir süreç oldu. Sonra dedim 6 aylık Vancouver şehrine karar kıldım. Bu arada soruyorsunuz hangi dil okulunda okudum Vancouver'da diye. Ben IELTS'i bitirdim. Yani 6 aylık bir dil eğitimini orada tamamladım diyebilirim. Dur, konudan konuya atlıyoruz. Benim de bu huyum budur yani. Böyle direkt her şeyi atlıyorum. Sonra 6 aylık bir dil okuluna karar verdik. Vancouver'a, IELTS'e karar verdik. Vize süreci başladı. Vize evrakları toplamak uzun sürdü. Gene onunla ilgili bir video isterseniz çekebilirim. Hani ama kişiden kişiye değişiyor vize evrakları. Göstereceğiniz para, göstereceğiniz miktar kişiden kişiye değişiyor. Yani ben bu kadar desem sizde farklı olabilir. O yüzden hani bunu söylemek istemiyorum açıkçası. Ama özelden yazarsanız söylerim. Çok da benim için de sıkıntı değil. Sonra işte başvuru süreci oldu. Başvurduktan sonra sonucun gelmesi 4 hafta sürdü. Sonra süreci aldım. Sonra başvuru sonucunu aldım, onaylandı vizem, buraya geldim ve sonrasında artık hikaye başladı diyebilirim. Bir 6 ay burada kaldım, böyle kışa doğru gelmiştim, Eylül ayında gelmiştim. Böyle yazı görememiştim, çok yağmurlu, soğuk, kötüydü yani. Buraya gelecekler böyle 3 aylık, 5 aylık, 6 aylık gelecekseniz yaza getirmenizi öneririm. Çünkü gerçekten yaz çok daha güzel. 6 ay kaldım, sonra kendimi geliştirdim. Çünkü dil seviyemi konuşmada özellikle çok fazla geliştiğimi düşünüyorum. O zamandan bu zamana tabii ki de. Çünkü konuşmada böyle kelimeleri birleştirmede zorluk yaşıyordum. Onu atlattım. Daha böyle hızlı konuşmaya başladım. Daha rahat olmaya başladım. Derken Türkiye'ye geri döndüm. Türkiye'ye geri dönmeden önce şöyle bir şey yaptım. Okulların pathway programları oluyor. Yani dil okulunla bazı üniversiteler, bazı kolejler anlaşmalı. Eğer belli bir seviyedeysen, örneğin C1 seviyesindesin. Bu okullar seni bu bölümlere, yani bu okullar seni kabul ediyor. Bazı bölümler oluyor. İşte o okuldan okula değişiyor. İşte C2 seviyesinde şu okullar seni kabul ediyor vesaire vesaire, sınavsız. Çünkü bunun adı pathway programı olarak geçiyor. Ben hiçbir sınava girmedim. Sonra işte sonrasında artık dil okulumun son ayıydı. Seviyeme baktım, gidebileceğim okullara baktım, hangilerine gidebilirim, bir de fiyatlarına baktım tabii ki de. Benim için de aynı zamanda ekonomik olması gerekiyordu. Yani çok fazla paralar ödemek istemedim açıkçası. Sonrasında bir tane kendime uygun eğitim alabileceğim bir okul buldum. QAP programlı 2 senelik. İlk senesinde normal akademik bir eğitim görüyorsun ve part-time çalışma izni veriyor devlet tarafından. Bu eğitim süresince part-time çalışabiliyorsun. İkinci senesinde ise QAP Work deneyimi olarak geçiyor ve artık full-time'a dönüyor.
Okul tamamen akademik eğitim 1 sene sonrasında bitiyor ve bir sene de sana çalışma izni veriyor. Ve bu program benim bayağı işime geldi dedim. Zaten ben hani çalışayım, daha böyle dil konusunda daha rahat olayım, deneyim elde edeyim istiyordum. Sonrasında bu okula başvurdum, kabul aldım. İkinci vize başvurularına başladık. İşte Covid dönemi ortaya geldi. 1 sene bunu duraklatmak zorunda kaldım. 1 sene sonrasında başvurular tekrar açıldı. Sonra tekrar başvurduk. Başvuru süreci bayağı sürdü. 4 ay falan bekledim. Sonrasında onay mektubu geldi. Bu arada hava bulutlanmaya başladı. Gördüğünüz gibi artık yüzüm parlamıyor. Sonrasında işte onay mektubu geldi. Artık dedim 2 sene burada olacağım. İşte Kanada'da böyle kendi mental olarak hazırlamaya başladım böyle beynimi mi denir, ne denir artık. Çünkü 2 sene çok kısa bir süre değil, uzun bir süre. Sonuçta burada çalışıyorsun, çalışacaksın, okuyacaksın. Bunları bir anda yapmak da zor değil. Hepsini bir anda yapıyorsun. Bir de artı üstüne ailenden uzak oluyorsun. Artı bir de destek almamaya çalışıyorsun. Tabii ki de Türk parasıyla burası artık yani kur farkı çok uçtu. 6,5'da en son. Ben buraya ilk geldiğimde bu arada 4,5 mu neydi? 4'tü. Böyle gözlerimin önünde yükselişini izledim yani. Biraz acı vericiydi. İşte almamaya çalışıyorsun destek. Hepsi bunların tabii ki de zor ama size şunu söyleyeyim, asla yapılamayacak bir şey değil. Yani ben gelirler giderler videosu yapmıştım. Onun güncel bir versiyonunu da çekmek istiyorum. Çünkü biraz gelirlerim, giderlerim açıkçası değişti. Sonra nerede kalmıştık? Petway okeylendi. Vizem çıktı. Ben artık aldım biletimi. Geliyorum. Geldim buraya. Buraya eskiden kaldığım ev sahibiyle görüştüm. Kadın çok iyi. Ev turu videom da var. Şuradan bakabilirsiniz. Mantar bağımlısıdır kendisi. Mantarları topluyor, eve getiriyor. Bütün mantarlar bizim evde arkadaşlar. Onunla konuştum. Dedim boş odam var mı? Oda kiraladım işte. O da okeyledi. Geldim. Her şeyim zaten hazırdı diyebilirim. Sonrasında tabii iş bulma sürecidir, okula alışma sürecidir devam etti. Bazı arkadaşlar soruyor okul nasıl, zor mu diye. Şöyle, eğitim sistemi Türkiye'dekiyle biraz farklı açıkçası. Bize daha fazla grup çalışmaları veriyorlar. Yani sınıftasın, 3 kişilik, 4 kişilik bir grup yapıyor hoca ve bir grup çalışması, bir rapor düzenliyoruz, bir işte çalışma yapıyoruz. Grup çalışması oluyor genelde ve bunun sonunda grupları değerlendiriyoruz. Eğer bir kişi gruptan yeterli derecede özveriyi göstermediyse, grup çalışmalarına katılmadıysa bunlara da aslında puan veriyoruz. Bunlar da o puanın içine katılıyor. Bence çok güzel bir şey. Hem böyle daha böyle iyi oluyor, hem sınıftaki arkadaşlarına kaynaşıyorsun. Aynı zamanda birlikte bir şeyler ortaya koyuyorsun. Sonlarda her zaman bir quiz oluyor. Bir 25-30 soruluk bir quiz yapıyoruz. Genelde işte yazılı ödevler oluyor. Sunumlar oluyor. Başka ne oluyor? Sunum, yazılı ödev, quiz oluyor. Aynen, genelde bu tarz oluyor. Yani aynen. Çok zor değil. Hani zaten seviyeniz yeterli seviyede olduğunuz için bu programa kabul ediliyorsunuz ve zaten anlayabilme yeteneğiniz oluyor. Yani zaten o seviyedeyseniz dersi de anlıyorsunuz. Ne yapacağınızı da biliyorsunuz. Sıkıntı olmuyor. Yani açıkçası benim için sorun olmuyor. Çok da zor değil zaten. Hani soranlar için de öyle bir cevap vermek istedim bu soruya. Sonra işte okulla başladım. İş bulmak zaten çok kolay arkadaşlar. Ama İngilizceniz iyiyse iş bulmak kolay açıkçası. Yani kötüyse zor. Onu da söyleyeyim. Hani konuşma beceriniz iyiyse iş bulmak burada çok kolay. Bir sürü restoran, işte kafedir, baristadır, giriş seviyelerinden bahsediyorum. Öğrenci olarak part-time çalışabileceğiniz. Tabii bir ofiste de çalışabilirsiniz. O sizin yeteneğinize, sizin background'ınıza kalmış, işte deneyimlerinize kalmış. Ama zor değil yani. Herkes yapabilir. Hiç gözünüz korkmasın. İşte ben de Türkiye'ye gitmeye şimdi düşünüyorum. Acaba ne zaman gitsem, nasıl olsa falan düşünceleri var kafamda. Biraz özledim ve uzun süre oldu. Zamanım olunca artık okulla görüşeceğim. Uygun bir zamanda Türkiye'ye gideceğim. Ama tabii ki de sonra döneceğim ve artık
Şubat'tan itibaren full time work çalışma iznimi almış olacağım. Yani Şubat 1'den itibaren de artık full time çalışmaya başlayacağım. Tabii o zaman artık gelirler giderler değişecek. Onun için de dediğim gibi yeni bir video, güncel bir video yapmak istiyorum. Bakalım artacak, nasıl olacak? Giderler de ona göre tabii ki de eşitleniyor her zaman. Bugün söyleyeceklerim bu kadar. Biraz böyle hızlı tek anlatmak istedim. Eğer merak ettiğiniz şeyler olursa videonun altına yorum bırakabilirsiniz. Sorularınız olursa da Instagram hesabım da var. Instagram hesabımdan güncel fotoğraflar, güncel bilgiler paylaşıyorum. Oradan da beni takip edebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.